İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Yayınımıza çok değerli bir konuğumuzla devam ediyoruz. İngiltere'den Sayın Graham Hancock bizimle. İngiliz antik kayıplar medeniyetler yazarı. Kendisinin kitapları uluslararası çapta en çok satanlar listesinde yer alıyor. Ve kendisinin eski medeniyetlerle ilgili yorumlarına önde gelen televizyon kanallarındaki belgesellerde sık sık yer veriliyor. Sayın Hancock'un kitapları 30 dile tercüme edilmiş ve dünya çapında 5 milyondan fazla satılmış. Bunlar arasında İşaret ve Mühür, Kayıp Ahit Sandığı'nın Arayışı isimli kitabı da yer alıyor. Kendisi Şanlıurfa Göbekli Tepe'de arkeolojik incelerde bulunmak üzere Türkiye'de. Welcome Mr. Hancock. Thank you. Good Buyurun hocam. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok memnun oldum ziyaretinizden. İnşallah sizden faydalı, güzel bilgiler elde edeceğimizi umuyorum. İnşallah. I hope so. Yes, I'll do my best. Umarım. Ben de elimden geleni yapacağım. Maşallah. Önce nasılsınız onu bir sorayım. Sağlığınız, saatiniz bu kadar yorgunluk oldu. Birçok yerlere gittiniz, geldiniz. Well, yeah, a little tired. I and my wife is a photographer. She's with me, and we've spent the last 3 weeks in Turkey, with the focus of our visit being on the very mysterious, very ancient site of Göbekli Tepe. And this site is, in my opinion, the most important archaeological site in the world. It rewrites human history, and it's been a fantastic experience for us to be there. So although the work has been hard, it has been very positive. 3 haftadır Türkiye'de bulunuyoruz. Ben de buradan bulunmaktan çok memnunum. Asıl ana odaklandığımız nokta Göbekli Tepe denilen yerde yaptığımız araştırmalar. Bence burası dünyanın en önemli arkeolojik araştırma merkezi. Burada dünya tarihi yeniden yazılıyor. Bu bizim için çok büyük bir tecrübe oluyor. Neler dikkatini çekti Göbekli Tepe'de? İlginç olan neler vardı? Well, see, what I have been known about as an author, I've been writing books for 30 years, and my subject has been, is it possible that we do not have the full story of human history? Could there be something missing from the story about our past that archaeologists tell us? In short, I have been suggesting the possibility of a lost civilization of prehistoric antiquity. Now, archaeologists say that civilization is 5,000 or 6,000 years old, and that before that, our ancestors were in the Neolithic, they were simple workers of stone, and before that they were hunter-gatherers. So it's very extraordinary and difficult for archaeology to explain why we have this site in Turkey which is 12,000 years old, 7,000 years older than the supposedly most ancient civilizations of Sumer and ancient Egypt. And this site in Turkey, Göbekli Tepe, is on an enormous scale, and it required tremendous skill and workmanship to put it together. So it's really a tremendous mystery. Evet, biz de insan tarihi yok olan kısmıyla ilgileniyoruz. Yani bu arkeolojik tanılar bakalım bize insan tarihini söyleyebilecek mi diye kaybolan medeniyetleri araştırıyoruz. Arkeoloji bize 5.000, 6.000 yıl bir tarih biçiyordu. Fakat burada gittiğimiz yerde Göbekli Tepe'de 12.000 yıllık bir tarihle karşılaştık. Bu 7.000 yıl söylediklerinden daha eski. Maşallah. Çok ince el işi var. Halbuki bize taş devri var diyorlardı. Ama orada çok ince el işi olduğunu, bir sanat, medeniyet olduğunu görüyoruz. Bu en eski medeniyetlerden, Sümerlerden bile binlerce yıl daha eski. Demek ki taş devri hikaye. Doğru mu? Well, yes, it does. It begins to show that we're going to have to revise all our ideas about human history, because there was in Turkey 12,000 years ago a civilization which was already old at that time. This is not, when we see the work at Göbekli Tepe, it's not something that they just invented overnight. They must have been preparing and doing that work for thousands of years before that time. So it strongly suggests that we are missing a hugely important episode in human history, and the really solid evidence for that is provided by Göbekli Tepe. Evet, Göbekli doğru. Hakikaten öyle olduğu gözüküyor. Bir kere 12.000 yıllık bir tarihle karşılaşıyoruz.
Bunun tabii dünden bir günde gelişmiş olamaz bu tarih. Onun da binlerce yıllık bir hazırlık dönemi olması gerekiyor. Bütün fikirlerimizi gözden geçirmemiz lazım. İnsan tarihi çok daha eskilere gidiyor. And something else that is interesting about Göbekli Tepe is this is the area. Not only do we see the oldest massive stonework so far known to history in Göbekli Tepe, but also this is the area, as far as we know, where agriculture begins. This is the home of agriculture. It's kind of ground zero for architecture and for agriculture. And it seems like it's an ancient think tank, if you like, or an ancient center of innovation, where things that mankind supposedly had never done before were being done for the first time. And I feel that there is a story behind Göbekli Tepe which needs to be told, and that's why I'm so fascinated by this site, and that's why I've been visiting it. Evet, bunun öncesi tarihi var. Ben bundan dolayı çok şaşırmış durumdayım. En eski dediklerinden çok daha eski. Burası aynı zamanda tarımın başladığı bir yer. Yani hem mimari var hem tarım var. O zaman yani bu bir zemin, sıfır zemin kabul edilebilir bu anlamda. Ama bundan öncesi de var. Yani bunu da merak ediyoruz. Önceki tarihini de merak ediyoruz inşallah. Hiç insanların yapmadığı şeylerle karşılaştık orada, yani bilinmeyen. Maşallah. Hazreti Süleyman'ın sandığını arayalım birlikte. Well, yes, absolutely. This is, of course, another interest of mine. The very first book, I've been writing books for more than 30 years, but the very first book that I wrote about a historical mystery concerned the mystery of the Ark of the Covenant, and that was my book called The Sign and the Seal, which was published in 1992, and that book was my own personal quest for the truth about the Ark of the Covenant, and I believe that at least a very important part of the story of the Ark of the Covenant must be told in Ethiopia, because there is an amazing tradition concerning the Ark of the Covenant in Ethiopia. Evet, kesinlikle bu benim zaten bir arayışım. Ben bu eski bir kitabımda bahsetmiştim ben. İşaret ve Mühür isimli kitabımda 1992 yılında. Bu yani benim de arayışım bu yönde. Ayet sandığı çok önemli. Kitabımda çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Bence Etiyopya'da izleri olabilir. Çünkü orada çok önemli bir gelenek, ayet sandığı ile ilgili önemli bir gelenek var. Ama Peygamberimizin hadisinde Taberiye Gölü'nün dibinde olduğu söyleniyor. Well, now you're touching on a very interesting issue, which also concerns the turmoil in the world today. Since all three of the monotheistic faiths, Christianity, Judaism, and Islam, all of them give a very important place to the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant is of great significance in Shia Islam, and the belief that the Mahdi must recover the Ark of the Covenant and bring it back into the world at a time when there will be a final battle of good against evil. For fundamentalist Jews, there is a belief that they need the Ark of the Covenant in order to build the third temple in Jerusalem. And for fundamentalist Christians, the Ark of the Covenant is referred to in the book of Revelation as one of the return of the recovery, the rediscovery of the Ark of the Covenant is taken as one of the signs of the coming of the Day of Judgment and the end of the world. So it's interesting that this very ancient object, which goes back to the time of the Temple of Solomon, 3,000 years ago or earlier, really, it was created at the foot of Mount Sinai on the direct blueprint given by God to Moses, that this very ancient object, which was then installed in the Temple of Solomon and which then later became lost, that its rediscovery and its return is focused upon by all three of the great monotheistic faiths. And indeed, yes, there is a tradition that it's under the waters of Lake Tiberias. I have a separate view. I don't think that tradition is necessarily the only one we should look at. There is a very powerful tradition in Ethiopia
that the Ark of the Covenant has been there because God wants it to be there for a very long time, more than 2,500 years. Evet, çok ilginç bir nokta. Bugün dünyadaki zulümle de ilgili İbrahimi dinlerde de Hristiyanlık, Musevilik ve İslam'da çok önem veriliyor Hz. Musa'nın ahit sandığına. Şiiler de önem veriyor, Müslümanlar da önem veriyor ve Müslüman inanışında zaten Mehdi'nin bulacağı ve aynı zamanda dünyaya tekrardan ortaya çıkartacağı biliniyor, inanılıyor. Bu dönemde bir savaş olacağına ve savaşın da son savaş olacağına özellikle de Museviler buna inanıyorlar inşallah. 3. Süleyman, Hazreti Süleyman 3. tapınağı yapılacak, 3. defa yapılacak inşallah. Hristiyanlar için de onun dönüşü, ahit sandığının dönüşü son derece önemli. Kıyamet için bir işaret kabul ediyor onlar da. Vahiy yolla aldıkları kitaplarda inşallah. En eski 3000 yıllık Hazreti Süleyman tapınağında saklanmış fakat daha sonra kaybolmuştu. Benim de görüşüme göre Etiyopya'da da böyle bir gelenek var. Etiyopya önemli bir yer. Allah orada saklanmasını istemişti 2500 yıldır. Olabilir. Orada da arayacağız. İnşallah. Antakya denilen Antakya'da da olduğu Can I söyleniyor. say something though? Maybe we should consider not looking for it. After all, if the fundamentalist branches of all of these three religions see its return as a sign of the end of the world, maybe it would be better if we didn't find it. Just a thought for your consideration. Belki de aramamamız gerekir. Çünkü 3 dine göre kıyametin alameti olduğuna göre o yönden de aramamamız mı gerekir acaba? Mutlaka bulacağız. Yani tapınağı da yapacağız. But let it then not be an instrument of war. Let it be a symbol of peace. Savaşın bir alameti değil, barışın alameti olsun. Tabii ki olacak. Tapınağı yeniden yapacağız inşallah. Hazreti Süleyman Mescidini yapacağız. Hazreti Süleyman'ın sarayını da yeniden yapacağız. İnşallah. Bir tek mescidi değil, sarayını da yapacağız. Aynısını. Ve kutsal sandığı da bulacağız. Kutsal sandığın içindeki kutsal emanetleri de bulacağız. O devirden kalma biliyorsunuz küçük ölçek içerisinde mana var. Onu bulacağız. Hazreti Musa'nın gömleği, asası, o tabletlerden bir parça, Hazreti Musa'nın tabletlerinden bir parça ve birçok kutsal emanet burada uzun uzun anlatılıyor. Vakit de geldi, inşallah bulacağız. Well, I hope if we do find them, that mankind has the maturity, the wisdom, and the love to recognize the importance of this object without using it as a source of division and separation. Umarım bulunduğunda insanlık hikmetle, sevgiyle, akılla onu ayrılma sebebi olarak değil, bütünleşme sebebi olarak görür. Tabii ki bu büyük bir iman hareketi olacak. İnsanlar Allah'a hayran olacaklar. Allah'ın dediklerinin doğru olduğunu görecekler. Kutsal kitaplarda anlatılanların doğru olduğunu görecekler. Herkes Allah'a aşık olacak. Kutsal sandığın bulunuşuyla dünyada iman etmeyen hiç kimse kalmayacak. Herkes o sevincin, o hayretin içerisinde olacak. Çünkü içinde kutsal emanetler de bulunacak. Allah'ın her dediğinin doğru olduğunu görünce insanlar savaşmaz, barışır, birbirlerine sarılır, dost ve arkadaş olurlar. Bunlar olacak inşallah. İnşallah. That is a hope devoutly to be wished for. Bu ilahi bir umut, yani böyle samimi olarak istenmesi gereken bir temenni inşallah. Mescidin yapılması bir sevinç kaynağı olacak. Hazreti Süleyman'ın sarayının yapılması bir sevinç kaynağı olacak. Ve bu kadar çok kutsal emanetin bulunması ayrı bir sevinç kaynağı olacak. Yalnız bunların hepsi Hazreti Mehdi'ye Cenab-ı Allah bir nimet olarak verilecek Allah tarafından. Yani Mehdi'nin yapacağı bir şeydir bu. Yani Moşiyah'ın, Mesih'in, yani Şiloh'un, Tevrat'ta Moşiyah diye geçen, bizim kaynaklarımızda da Mehdi diye geçen insan tarafından bulunacaktır bu kutsal hazineler. İnancımıza göre. And is this man who will find the Ark of the Covenant, is he now in the world? Bu bulacak kişi şu anda hayatta mı, dünyada mı? Bence hayatta. İsa Mesih de hayatta. Mehdi, Moşiyah da hayatta. Vakit bitti. Yani dünyanın sonundayız artık.
You feel that we're close to the end of the world and the judgment day? Size göre dünyanın sonuna yakın mıyız kıyamete? Tabii yani 2120 gibi kıyametin kopacağı hadislerde Said Nursi'nin açıklamalarında ifade ediliyor. 2120 yılında. And then what follows after that for those of us with children who would like a future for them? Peki bundan sonra nasıl bir gelecek olacak? Mesela çocuklar için veya diğer kişiler için. Dünya kardeş olacak bu yüzyılda. Yani bütün dünyada savaşlar duracak, kavgalar duracak. Barış, sevgi, muhabbet, dostluk, kültür, iyilik dünyaya hakim olacak. Müthiş bir medeniyet patlaması olacak. Mimaride, sanatta, estetikte müthiş gelişmeler olacak. Demokrasi tam anlamıyla dünyaya hakim olacak. Fikir özgürlüğü tam anlamıyla hakim olacak. Kadınlar ön plana çıkacak. Kadın hakları had safhada olacak. Kadınlar özgür ve mutlu yaşayacaklar. Çocuklar özgür ve mutlu yaşayacaklar. İlk defa bu yüzyılda olacak bu. Ve son kere oluyor. Sonra ciddi bir bozulma başlıyor. Çok ciddi bir bozulma başlayacak. Sonra da 2120 gibi de kıyamet kopacak. Bu kaynaklar hepsi Peygamberin hadislerinde de var. Tevrat'ta var. Diğer Zohar'da var. İncil'de de aynı şekilde buna işaret edildiğini görüyoruz. I'm still trying to understand. So you're seeing an amazing period of universal harmony and love, where the best human qualities come to the front. But then after that, you're seeing a decline into corruption and a judgment. Is that right? Do I understand the professor correctly? Ben şöyle anlıyorum. Dünyada önce çok büyük bir uyum meydana gelecek. Sevgi hakim olacak. Barış Evet. hakim olacak. Ondan sonra da bir bozulma mı? Evet, onsuz bozulma ve ondan sonra kıyamet kopuyor inşallah. Son vakitte işte inşallah. Maşallah. Bilen bir insan aslında. Benden daha iyi bilen bir insan ama yine de soruyor. Yani bu konularda derin araştırmalar olan, incelemesi olan, maneviyatı olan bir insan. İnşallah. Maşallah. Bu konular geniş. Bunu o zaman bir özel sohbetle yapalım biz. Yayınımızı burada kısaca sohbetimizi bitirelim. Detaylara girelim. Kaynaklar göstertelim. Genişçe sohbet edelim. Peki bugünlük bu kadar olsun inşallah. I would look forward to the opportunity to have a lengthy private discussion, and the only thing that I would like to say is let us hope for joy and beauty and peace and love and harmony in this world that the universe has given us, this beautiful garden of a planet. Let us as human beings take responsibility and live good lives and love one another regardless of our nationality or our religious beliefs. Allah'ın bize bu nasip ettiği bu dünyada inşallah güzel sevgi içinde, barış içinde hep birlikte yaşayalım. Sizinle de daha uzun bir görüşme yaparak inşallah tekrar bu konuyu gözden geçirelim. Çok güzel konu. Maşallah. Thank you. Thank you. Maşallah. Peki bitirelim, devam edelim inşallah.